Yılmaz Güney Isparta cezaevinde mahkumken bir bayram iznine çıktı ve ne olduysa orada oldu. Yılmaz Güney'in Türkiye'den kaçışında siz yardım ettiniz. Ben seni buradan kaçırabilirim. Güldü. Dedi ki sen kaçıramazsın dedi. Niye dedim? Sen burjuvasın dedi. İyi görürüz dedim. Sonunda çağırdı beni. Vaktim daraldı dedi. Çıkar beni buradan. Kırmızı kalemi kırdınız. Yarısını Yılmaz Güney'e verdiniz. Evet. Ve ne dediniz? Dedim ki otelde sana biri gelecek. Bunu kalemi verirse doğru adam ve ertesi günü sahile gidip piknik yapıyorsun karınla. Oraya bir şey yanaşacak, tekne. Oraya kadar yüzüp biniyorsun gidiyorsun dedi. Ya o an çok heyecanlıydı. Ağlayacağım neredeyse. İndi merdivenlerden geldi. Nasıl bir sarıldı hepimize. Özgürlük. Bunu dedi. Her dakika her şey olabiliyordu. Sağı da vuruyorlardı, solu da. Gerçi Kenan Evren öyle demişti değil mi? Kenan Evren. Bir sağdan astık, bir soldan astık. Özel bir soru sorabilir miyim? Sorun yok, hiçbir şey olmadı aramızda. Şimdi Bergen'i Hülya Avşar oynayacaktı. Bergen'in kocası Hülya'yı arıyor ve tehdit ediyor. Oynamayacaksın bu filmde. Bergen. Bergen Adanalı. Adanalı. Yılmaz Güney de Adanalı. Evet. Ben de Adanalıyım. Beni o taraflar çekiyor zaten. Bunları yapmış ve aracı olmuş bir kadın. CIA ile hiç işbirliği yaptı mı ya da onlardan bir teklif aldı mı? Bunu basabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Efendim merhabalar. Prodüktör, yönetmen, senarist, Türkiye'nin Brigitte Bardot'u Canan Gerede konuğumuz. Bir döneme ışık tutmaya çalışacağız. İnanılmaz başlıklarla buradayız. Siz hoş geldiniz. Canan Hanım hoş geldiniz. Teşekkür. Size de hoş bulduk. Bu kadar güzel bir hanım inanın beklemiyordum. Evet, eski fotoğraflarınızı biliyorum. En son çekilenlerden fikir sahibiydim ama bu kadar hoş bir hanım beklemiyordum. Ay teşekkür ederim. Moralim yükselsin biraz. Sahiden de bir dönemin canlı tanığısınız. Yılmaz Güney dendiğinde çok önemli bir kesitin şahitisiniz. Girişi onunla yapalım. Yılmaz Güney Isparta cezaevinde mahkumken bir bayram iznine çıktı ve ne olduysa orada oldu. Yılmaz Güney'in Türkiye'den kaçışında siz yardım ettiniz. Yani şöyle başlangıcını anlatayım. Bana Afrikazi diye bir dergi vardı Paris'te. Benden röportaj yapmamı istediler Yılmaz Güney'le. Ben de o yaz İstanbul'a gelmiştim. Gittim Güney filme. O zaman Erol vardı orada çalışan. Dedim ki böyle böyle röportaj ayarlar mısın? Tamam dedi. Nereden geldiniz? Nerede yaşıyordunuz? New York'ta. Amerika'da yaşıyordunuz. Yani Paris'ten çok koneksiyonum vardı. Sık sık gidip geliyordum Paris'e. O sırada şeyde yatıyordu. Askeri hastane vardı Gümüşsuyu'nda. Orada yatıyordu Yılmaz Güney. Gittim oraya ayarladılar. Ve dedi ki Yılmaz, girdim odaya. Ayaklandı, bacım dedi. Tanışıyor muydunuz? Hayır. Hiç tanışmıyordum. Tanışmıyorduk. Merhaba dedim. Bak sana bir şey söyleyeceğim dedi. Fatoş da oradaydı. Eşi Fatoş Hanım. Evet. Burada konuşamayız rahat dedi. Sen dedi ben haftaya çıkıyorum buradan. Toptaşı cezaevine gel. Orada mutlak görüşelim dedi. Peki dedim. Ve bir hafta sonra Toptaşı cezaevine gittim. Çok akıllı bir adam, zeki bir adamdı. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi bana. Dedim ki ben burada yaşamıyorum ki. Bak çok benim filmlerimi iyi pazarlamıyorlar. Dış münasebetler kötü. Paralarda neler dönüyor. Lütfen yardımcı ol bana dedi. Git dedi yarın ofise Nihat Behram'la tanış dedi. Ve orada dedi başla. Amerika'ya gidiyorsun geliyorsun önemli değil dedi. Ve bizim tanışmamız böyle oldu. Röportaj? Yapmadım. Dedim yine eşim gibi ben bu adam üstünden para kazanamam dedim. Kazanmayacağım dedi.
Ve nitekim yani bütün her olaylardan sonra yok Nihat Behram sattı Hürriyet Gazetesi'ne kitaplar yazdı bilmem ne etti. Ben ancak 25 sene sonra konuştum. 25 yıl konuşmadınız. Konuşmadım. Şunu da söyleyeyim örnek olarak. Yol film bir projeydi, kaçış projesiydi. Ve Yol filmin prodüktörlerinden biri de benimdir ama ismimi koymadım filme. Yol filmi aslında kaçışın planlandığı ifşasıydı diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Siz hazırlarken bunun böyle olduğunu biliyor muydunuz? Evet, tabii ki. Ondan mesela Erden Kral'dı ilk orada çekim yapan. Fakat çok yavaş gidiyordu Erden. Bizim bu filmi bayrama kadar bitirmiş olmamız lazımdı. Ondan durdurdu. Şerif Gören'i aldı yönetmen olarak. Erden Kral'ı attı. Ama esas sebebi budur. Peki Yılmaz Güney ile karşı karşıya gelene kadar sizin de dünya görüşünüz onunla yakın mıydı? Ayrıca bir hayranlığınız var mıydı? Yoktu. Yılmaz Güney ile ortak bir noktanız buradan bakıldığında çok yok gibi. Var mıydı? Sinemacı olarak işte Umut filmi vesaire tabii görmüştüm ve çok takdir ediyordum, beğeniyordum. Ve benim anlamadığım şey niye Türkiye'deki entelektüeller vesaire kimse bir şey yapmıyor bu adamı çıkarmak için. Cezaevinden. Evet. Veyahut da dışarıya daha fazla tanıtma, şu bu. Bizim dönem Che Guevara dönemiydi. Yani Che Guevara, ben hala bugün Che Guevara hayranıyımdır. Böyle bir şey Türkiye'de yok, olmuyor. Niye diyordum kendi kendime. Yani bu adam niye hapiste? Sonra yani bunu da yıllar sonra aklıma geldi. Dedim ki herhalde benim buraya yani bu röportaj için gelip röportajı yapmamam ve burada kalmam bana bir misyon. Bu adamı buradan çıkarma misyonu. Kendi kendime konuşuyorum. Ve gittim dedim ki Yılmaz'a. Çünkü kapalı cezaevine konulacaktı. 100 küsur yıl verilmişti. Ve biliyordu o da. 127 yıl diye hatırlıyorum. Evet. Yazılarından ötürü. Zaten ilk hapise düşüşünün sebebini biliyor musunuz? Buyurun lütfen. Bir hikaye yazıyor. Zengin adam, fakir kız öyle bir şey. Bir hikaye. Ve bunu komünist propagandası diye bu yüzden hapise giriyor. Ve Karl Marx'ı vesaire komünizmi orada okumaya başlıyor Yılmaz Güney. Yani ben bunu gittim dedim ki Yılmaz'a bak dedim ben seni buradan kaçırabilirim. Siz teklif ettiniz. Ben teklif ettim. Güldü. Dedi ki sen kaçıramazsın dedi. Niye dedim? Sen burjuvasın dedi. İyi görürüz dedim. Nitekim bütün sol dışarıda da Filistin'de de bir sürü yerde denedi. Olmadı. Sonunda çağırdı beni. Vaktim daraldı dedi. Çıkar beni buradan. Böyle oldu. Önce kabul etmedi ama baktı çaresiz. Evet. Göster kendini ne yapabiliyorsan yap dedi. Evet. Evliliğiniz devam ediyordu tabii değil mi? Tabii canım biz hep evliydik. Peki eşiniz sen ne yapıyorsun Canan? Hayır. Başımıza iş açma. Bak Selçuk inanılmaz bir adamdı. Bütün zorlukları bir tarafa. Alkolüydü bilmem nesiydi. İnanılmaz bir insandı. Benim yönetmenliğimi de destekleyen bir insandı. Böyle bir işe girişimimi de destekleyen bir insandı. Nitekim Elia Kazan'ı getirdim ben buraya. Reportaj yapmak için işte onların da fotoğrafları var. İstanbul'a getirdiniz. Tabii Toptaşı cezaevindeydi o zaman. Oraya götürdüm bayramda yine. Ki bir reportaj yapsın, yayınlasın Amerika'da. Ve nitekim ondan sonra da Paris'te de yayınlandı bu. Uzun bir reportajdı. Böylece ağımı kurmaya başladım ben. Siz Yılmaz Güney'e seni kaçırabilirim dediğinizde nasıl kaçıracağınıza dair fikriniz var mıydı? Yoktu. Ama biliyordum yaparım. Peki bir bayram izni için
Eve çıktı Yılmaz Güney. Eve çıkmadı. Önce Pamukkale'ye gitti. Neden? Eve gidip ne yapacak? İstanbul ev. O civarda kalması lazım. Bir şeyli, kontrollü izindi. Kontrollü izin, yani ne isterse evine gidebilirdi ama o ailesini kaçacak. İstanbul'dan nasıl kaçar? Zor. Evet, Pamukkale'ye gitti. Evet. Ondan sonra şeye gitti, Kemer. Bu rotayı siz mi çizdiniz ona? Bu konularla ilgili kitap çok yakında çıkacak. Okuyucuyla buluşacak. Hayatımdan fragmanlar ve 4 film. 4 filmin arka perdesi. Kitap öncesi ilk kez. Evet, ilk kez kitap öncesi sizinle konuşuyorum. Ben de kitap öncesi koparabildiğimi koparmaya çalışıyorum. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkacak. Bu önemli benim için çünkü hem Soner Yalçın'ın açısından hem de kedi çok severim. Yılmaz Güney'e rotayı çizdiniz. Pamukkale'ye git dediniz ve sonra neresi? Kemer. Kemer. Niçin böyle bir rota çizdiniz? Yunanistan'a yakın bölge. Neyle kaçacak? Uçak olmaz. Tır da olmaz. Bunlar teklif edilmişti İsviçreliler tarafından. Ben reddettim. Deniz yolundan dedim. Öylece rotayı çizdik. Kalemi bulduk. Kırmızı kalemi. Kırmızı kaleme gelmeden önce nasıl bir tekne kiraladınız? Onu İsviçreliler kiraladı. Donat Köş. Kaktüs film. İsviçre'de para bulduk bu iş için. Çünkü her şey para malum. Biri finansör mü oldu? Evet. Kim olduğunu açıklayabiliyor muyuz? George Reinhardt öldü artık. Yok hayatta. O neden böyle bir şeye sponsor oldu? İnandığı için. Yani onun Yılmaz Güney'in çıkması gerektiğine inandığı için. Onun bir karı var mıydı? Yok. Hiçbir karı yoktu. Biz öyle karlı bir grup değildik zaten. İsmi geçen kişi ne işle uğraşıyordu? Vallahi şimdi hatırlamıyorum. Çok parası vardı, onu hatırlıyorum. Ve yani iş adamıydı. İş adamıydı ama Yılmaz Güney'i de tanıyan, evet, zaten sinema çevresine bilen, çok yakın bir insandı. Sizin de dostunuzdu anladığım kadarıyla. Evet. Bilhassa Donat Koş, İsviçre'deki Kaktüs filmin sahibinin çok yakın dostuydu. Ben onu öyleyse tanıdım. Çok büyük paralara mı mal oldu Canan Hanım? $20.000. Kimlere verildi bu $20.000? Şeyi kiralamak, tekneyi kiralamak. Tekne kiralandı Marsilya'da ama hareket edeceği gün fırtına koptu. Eyvah. Tekne gidemedi. Bir de düzgün bir kaptan bulmak lazımdı. Yani böyle hapisten çıkan birisi bulundu. Joel'di ismi. Türk değil, yabancı biri bulundu. Yok, yabancı, hepsi yabancı. O teknede bir tek Eddie Hupschmidt'le Donat Köçe olacaktı. Oradan alacaklardı onu ve götüreceklerdi Yunanistan'a. Yunanistan'dan da uçakla Fransa'ya. Ama o gün kasırga koptu. Kaptan ben açılmam dedi mi? Dedi tabii. Mümkün değildi açılması. Tabii zaman kıtlığı var. Hep bayramda 3 gün mü ne? 3 gün 4 gün öyle bir şey. Yani telefonlaşıyoruz. O zaman bu telefonlar da yok ortada. Normal telefonla telefonlaşıyoruz. Ben de İsviçre'deyim o zaman. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yapacağız. Başka bir tekne kiralandı. O iptal, yenisi bulundu. Yenisi bulundu. Daha kuvvetli bir tekne bulundu. Ve onunla geldiler Türkiye'ye. Yunanistan'a. Türkiye'ye geldi. Onlar Türkiye'ye Fransa'dan geldi. Türkiye'ye, Marsilya'dan Türkiye'ye geldiler. Yılmaz'ı alıp Yunanistan'a gittiler. Evet. Bunlar olurken bu aksaklıklar olduğunda sizin kalbiniz nasıldı İsviçre'de? Aga son derece soğukkanlıydım. Olacaktı biliyordum. Yılmaz Güney kaçtıktan kaç saat ya da ne kadar sonra kaçtığı fark edildi? Şeye dönmeyince, bayram bittikten sonra. Yunanistan'a gitti, indi Yunan topraklarına. Oradan. Evet. Oradan uçak ayarladılar. Hemen. Tabii İsviçre'de şeyler yapılmıştı. Sahte kimlikler, pasaportlar vesaire yapılmıştı. Oradan
bu ara Fatoş da oradaydı. Fatoş ve Küçük Yılmaz geri dönüyorlar İstanbul'a. Onlar da uçağa binip şeye geliyorlar, Fransa'ya. Ondan sonra da Yılmaz Yunanistan'dan geliyor Fransa'ya. O zamanın İçişleri Bakanı bize çok yardım etmişti Fransa'da. Ya o an çok heyecanlıydı. Ağlayacağım neredeyse. İndi merdivenlerden, geldi, nasıl bir sarıldı hepimize. Özgürlük. Bunu dedi. Fransa'da karşılamaya siz de gittiniz tabii. Uçağın merdivenlerinden. Evet, indi, girdi içeri ve sarıldı bize. Ondan sonra hemen işlemleri için aşağı indik onunla. Kağıt, oturma izni bilmem ne işlemleri için. Refüjye şeysi olarak, Türkçe ne diyorlar, iltica. Politik iltica kağıtları için. Bu sefer Nihat Behram da vardı yanımızda. Fena halde sinirlendi Nihat Behram'a. Çünkü Nihat fotoğraflarını getirmeyi unutmuş. Fotoğraf lazım o şeyler için, kağıtlar için. Her şey hazır, fotoğraflar unutulmuş. Evet, fotoğraflar unutulmuş, benim unuttuğum gibi. Ne dedi kızıp da Yılmaz Güney? Küfretti. Neyse orada bulduk bir fotoğraf şeysi, çektik. Apar topar fotoğraf çekildi. Ve o kağıtlar yapıldı. Ve ülkeye girdi. Ülkeye girdi, ayak bastı ama ondan sonra hemen İsviçre'ye gitti. Neden Fransa'da kalmadı? Önce İsviçre'ye gitti çünkü filmin her şeyi oradaydı. Onları toparladı. Sonra Fransa'da hudutta, şimdi şehri tam hatırlamıyorum, bir şehirde ev tutuldu ona. Bütün onlar ayarlandı ki montajı yapabilsin diye. 4 yıl benim Yılmaz'la olayım. 4 yıl. Tam bir üniversite. O evde montaj tamamlandı ama bir de Kırmızı Kalem hikayesi var. O Kırmızı Kalem kaçırılırken. Çok kritik, oraya atlamayalım. Atlamayalım. Siz bir kripto yaptınız. Kırmızı Kalem üzerinden bir kripto yaptınız. Evet. Donat'ı aradım. Hemen İstanbul'a atla gel. Dedim, çok önemli bir durum var. Telefonda konuşmuyorum. Tamam dedi. Ve orada biz bunu nasıl olacağını planladık aşağı yukarı. Eddie Hupschmidt onun partneriydi. Ben Eddie ile Nihat'ı Melina Mercouri'ye yollarım dedi. Melina Mercouri o zaman Yunanistan'ın Kültür Bakanı'ydı. Nitekim öyle yaptılar. Kültür Bakanlığı'ndan vesaireden, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alındı. Yılmaz'ın refüjiye verilmesi ve gelmesi için problem olmadı. Ve Kırmızı Kalem'i biz Donat'la öyle kararlaştırdık. Yani benim fikrimdi o. Kırmızı Kalem'i kırdınız. Yarısını Yılmaz Güney'e verdiniz. Evet. Ve ne dediniz? Dedim ki otelde sana biri gelecek. Bunu kalemi verirse doğru adam ve ertesi günü sahile gidip piknik yapıyorsun karınla. Oraya bir yanaşacak, tekne. Oraya kadar yüzüp biniyorsun, gidiyorsun dedim. Kıyıdan yüzerek yanaşan tekneye binip gideceksin. Eşini ve çocuğunu sahilde mi bırakacak? Evet. Ve nitekim öyle oldu. Eşi ve çocuğu arabaya bindi, İstanbul'a devam ettiler. Sonra ülke karıştı mı? Ülke çok karıştı. Ben İsviçre'deydim ya, anlatamam size, feci. Bütün gazeteciler İsviçre'ye yağdı. Bir kadın gelmişti Los Angeles Times'dan. Reportaj yapmıştı. Ve sonra öğreniyoruz, reportajı basıyor. Korkunç, Yılmaz Güney aleyhinde bir reportaj. Beni de böyle gibi yayınlıyor. CIA falan, zaten Türkiye'de CIA diye geçtiler beni. Gazeteler manşet yaptı. Yerli basın. Yerli basın.
İlk ben Yılmaz'ı götürdüğüm zaman Yılmaz'ı diyorum Elia Kazan'ı Toptaşı cezaevine, ertesi gün manşet. CIA ajanı. Bu kadın kim? Elia Kazan'ın metresi mi? CIA ajanı mı? Çünkü basın gelemedi tabii Toptaşı cezaevine, o interview'ya. Cezaevindeki görüşmelerin de çok prosedüre bağlı olduğunu duyuyoruz. Yılmaz Güney'le prosedür yoktu. O kendi açtı bizi, kapıyı Toptaşı cezaevine kabul etti. Yılmaz Güney. Evet. Ondan sonra götürdü, müdür de arkalardaydı, götürdü müdürün odasına. Müdürün tabancasını aldı, onunla oynadı. Yılmaz Güney. Evet. Cezaevi müdürünün tabancasıyla Evet, o çok şeker bir adamdı. Şimdi ismini hatırlamıyorum. İntihar etmiş sonra. Yıllar sonra. Peki buraya kadar olan kısmından nasıl okuma yapabiliriz? Yılmaz Güney'e de sempati duyuyor muydu cezaevi personeli? Herkes duyuyordu. Canan Gere de ismi geçiyordu. Geçiyordu ama hiçbir kanıt bulunamıyordu. Ben o konuda çok zekiyim. Temiz çalıştınız. Çok temiz çalıştım. Hatta Güney filmi de boşalttım. Benim kendi evimde de ne kadar, annemlerin evi daha doğrusu, ne kadar sol yayın bilmem ne varsa, çünkü o sırada, yani o dönemde İstanbul inanılmazdı. Her gün Harbiye otobüs durağında bir kişi öldürülüyordu. Yeter ki bir Cumhuriyet gazetesi olsun elinizde. Bizim evin komşusuna girdiler, vurdular, kırdılar. Meğer adam İslamcıymış. İslam yayınları varmış orada. Yani her dakika her şey olabiliyordu. Sağı da vuruyorlardı, solu da. Gerçi Kenan Evren öyle demişti değil mi? Kenan Evren. Bir sağdan astık, bir soldan astık. Asar eder. Yanlış adama astı Deniz Gezmiş'i. Bu mücadeleyi ne için verdi Yılmaz Güney? Ve siz onun hangi tarafına inandığınız için böyle bir riske girdiniz? Özgürlük. Ama yani Yılmaz bütün zayıf noktalarından, yanlış noktalarından da bambaşka bir insandı. Özel bir soru sorabilir miyim? Sorun yok, hiçbir şey olmadı aramızda. Onu soracaksan. Evet, 4 yıl çok yakın çalışma arkadaşı olmuşsunuz. Evet. Hiç. Bir kere ben iş ve aşkı karıştırmam. Bu benim bir prensibimdir. 2, adam zaten evli ve cezaevinde. Ne yaşayacağız? Yani o... Kaçıştan sonra? Yok. Kaçış o kaçış, bir daha Türkiye'ye gelemedi. Yok. O süre zarfında ilişkiniz devam ediyor muydu, dostluğunuz, arkadaşlığınız? Ben orada ondan ayrıldıktan sonra, yani bir şeyde buluştuk, bir kahvede buluştuk. Demin dediklerimi söyledim, ben artık beraber çalışmak istemiyorum. Ondan sonra da ayrıldık. Bir daha da temasımız olmadı. Kitap yazmak için neden bu kadar uzun süre beklediniz? Vallahi hiç aklımda kitap yazmak yoktu. Yani ben kendimi şey olarak görmüyorum ki ne kitap yazacağım. İşte bir editörle çalıştım. Bir yere kadar oldu. Sonra Zeynep'i çağırdım. Asistanlık yapsın yazarken. Çünkü yoruluyordum çok. Yani hem düşünmek hem yazmak yorucuydu. Zeynep Hanım psikolog aynı zamanda. Evet. Çocukluğundan beri tanırım. Ve böylece kitabın serüveni başladı. Hiç rüyanızda gördünüz mü? Anıları refreşleyip canlandırdığınız dönemden itibaren Yılmaz Güney'i. Hayır. Rüyanızda gördünüz mü? Hayır. Çok enteresan bir sual. Niye görmedim acaba? Hiç, 0. Kaç dil biliyorsunuz? 4. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe. Amerikan Yunanca Koleji. da biliyordum eskiden. Hatta babaannemle biz Giritli asıllıyız. Sadece Rumca konuşuyordum. Ama tabii konuşmaya unutuyor insan. Türkiye'nin Altın Portakal'a layık görülen ilk kadın yönetmeni. Doğru söyledim değil mi? Evet. Ödülünüzü almaya gittiniz. Tabii.
Bergen filmi nereden aklınıza geldi? Hayatı Batı'da geçmiş bir hanım olarak Bergen markajınıza nasıl takıldı da o filmi çektiniz? Şimdi benim ilk filmim Robert's Movie diye bir film. İngilizce çektim o filmi. Evet. Kült bir filmdir. Hala geçerlidir. Bundan sonra dedim ki kendimi Türkiye'de de ispatlamam lazım. Bir Türkçe bir film yapayım dedim. Bergen benim hep çok merak ettiğim bir şarkıcıydı. Şarkılarını dinler miydiniz? Tabii yani dinlerim. Arabesk severim ama bana söyle desen bilmem söylemesini. Ama şimdi şu olay. O zaman Klub 12 falan gibi kulüpler vardı, sıra sergilerdi. Bir gece Bergen gidiyor oraya grubunla. Ve bunu sahneye çağırıyorlar. Sen de gel bir şey söyle diye. Enternasyonali söylüyor. Ve polis geliyor, sahneden indiriyor. Bergen Enternasyoneli söylüyor. Evet, polis geliyor ve sahneden indiriyor. Zaten o imajla filmin son sahnesini yazdım. Çok güzeldir film by the way. Bu yenisini yaptılar ya. Evet, evet. Bana ne yazılar geldi, komenterler. Nerede sizin film? Hiç tanımadığım insanlar. Nerede sizin duygu dolu, o şevkle yapılmış film? Nedir bu? Bu Bergen mi? Ya ve yani çok sinirlendim. Bir kere bile gelip kimse beni aramadı, ne de bir şey dedi. Bergen de Adanalı. Bergen. Bergen Adanalı. Adanalı. Yılmaz Güney de Adanalı. Evet. Ben de Adanalıyım. Beni o taraflar çekiyor zaten. Hikayede bir kadın olarak sizin en etkilendiğiniz yer ve bu kadının hayatını çekmem lazım dediğiniz yer neresiydi? Pasyon, şevk, Tutku. tutku, aşk. Çok seviyordu. Kim dayak yiyeceksin de bilmem ne olacak da ancak artık kör olacaksın da adama karşı çıkacaksın kendini kurtarmak için, onu bile yapamadı. Acaba korktuğu için kalmış olabilir mi diye sorardım ben olsam. Yok. Ama siz tutku diyorsunuz. Tutku. Aşık oldu adama. Bakın şöyle bunu anlatayım size. Şimdi Bergen'i Hülya Avşar oynayacaktı. Sizin çekeceğiniz filmde. Evet. Görüşmüş müydünüz Hülya Avşar'la? Evet. Çok güzeldi Hülya o zaman. Kesinlikle. Bergen'in kocası Hülya'yı arıyor ve tehdit ediyor. Oynamayacaksın bu filmde diye. Sonra adam beni arıyor. Diyor ki iyi ki vazgeçmişsiniz. Çekmekten, Hayır, Hülya'dan. Hülya'dan. Çünkü o kadın Bergen'in parmağının ucu bile olamaz. Sonra dedi ki bana yollasana senaryoyu. Tamam dedim. Yolladım senaryoyu. Bergen'e bu zulmü yapan, cezaevine girip çıkan kişi sizden senaryoyu istedi. Evet. Acaba doğru yazdınız mı? Bergen'e bir haksızlık yaptınız mı? Bilmiyorum niçin istediğini sormadım. Ama yolladım senaryoyu. Sonra telefonu açtı bana yine. Dedi ki şey diyeceğim dedi, burada bir sahne var dedi. Çünkü adamın arabaya tutkusu var. Arabayı yakıyor Bergen dedi. Ama gerçekte arabayı yakmadı dedi, evi yaktı. Dedim ki olabilir ama benim için bu sembolik bir şey. Araba tutkunu bildiği için arabayı yaktı. Tamam dedi. Bir tek orada revize yaptı. Bergen evi mi yakmış? Öyleymiş, bilmiyordum ben. Nereden sonra aralarında bir kavga çıkıyor, tepki olarak Herhalde. mı? Zaten araba sahnesi de öyledir. Bergen'i oynayacak olan oyuncuya karışıyor ama kendini oynayacak olana hiç müdahale etmedi mi? Kadir İnanır'a kim müdahale eder? Etmez. Ve Kadir, şunu söyleyeyim, Antalya'da Hakkı yenildi. Bence en iyi oynadığı film ve sesli film. İlk defa kendi sesinden oynuyor. Çok iyi oynadı.
Ve o Altın Portakal'a layıktı. Bennu da layıktı, o da layıktı. Bergen filmi vizyona girdi. Girdi, çok kısa kaldı. Hiçbir para Neden? yatırılmadı. Reklam yapılmadı. Prodüktör olarak Türkiye'de para kazandınız mı? Yok. Kazandınız. Ben Türkiye'de hiç para kazandım mı diye merak ediyorum zaten. Ne kazandımsa dışarıda kazandım. Senaryo olsun, bilmem ne olsun. Yılmaz Güney'le yaptığınız çalışmada para kazandınız mı? Ne kadar aldım biliyor musunuz? Ayrılırken Yılmaz talimat verdi. Bana İsviçre'de $10.000 verdiler. Bu kadar. Bu 4 yıllık çalışmanın karşılığı olarak $10.000 aldınız. Ve Amerika'ya döndünüz. Amerika'daki hayatınız da tabii bizim buradan izleyip hayranlık duyduğumuz insanlarla birlikteydiniz. Arif Mardin, Evet. Ahmet Ertegün. Evet. Ahmet Ertegün ben bebekken beni parkta gezdirirdi New York'ta. Kim olduğunu hatırlatalım yeni jenerasyona. Tabii kimse bilmiyor. Her şey çok çabuk unutuluyor. Ahmet Ertegün, buyurun siz söyleyin. Ahmet Ertegün Atlantic Records'un sahibidir. En büyük bütün rock şarkıcıları, bütün müzisyenleri toplayan adamdır. İsim verelim. Kimler var o listede dünya starlarından? Ay, hepsi. Gerçekten hepsi. Michael Jackson? Michael Jackson da vardı. Madonna. Hepsi o dönemin Kim varsa onun şeyi altındaydı. Arif Mardin ayrıydı. Yani o da Atlantik'teydi. Yani esasında Arif Mardin'in başlangıcı çok enteresandır. Onun da babası büyükelçi. Onlar dönecek Türkiye'ye. Bu iki kardeş Nasuhi ve o büyümüşler artık. Diyorlar ki biz dönmüyoruz. New York'ta kalacağız. Ve dişçilerine gidiyorlar. Diyorlar ki ne olursun bize $10.000 borç verir misin? Bir sene sonra söz veriyoruz, sana geri vereceğiz bu parayı. $10.000'la işte o zaman kurdu Atlantic Records'u, cazcıları topladı. Gitti, zaten bütün gençlikleri o dönemde New York hafta sonu gelip cazcıları buluyorlardı. Onu topladılar. Bir sene sonra da geldiler dişçiye, pencereden bak dediler. Aşağıda beyaz bir Cadillac duruyor ve $10.000 da çıkarıp verdiler. Bu arabada sana. Teşekkür o mahiyetinde. Evet. Evet, o zaman çok farklıydı. Andy Warhol'lar vardı. Kimler vardı, kimler gitti, kimler geldi. Peki yazılabilecek yorumlara binaen burada cevap verin istiyorum. Bu kadar etkin bir kadın, o yılların Türkiye'sinde bunları yapmış ve aracı olmuş bir kadın. CIA ile hiç işbirliği yaptı mı ya da onlardan bir teklif aldı mı? Hayır, sıfır. Niye bana yanaşsınlar ki? Yani Türkler paranoyak. Ben Elia Kazan geldiği zaman buraya gelecekti, getirttim. Ben Ecevit'le gittim, görüştüm Amerika'ya geldiğinde. O davet etti Elia Kazan'ı buraya. Galiba ikinci gelişi falandı ama. Ecevit'e nasıl ulaştınız? Ecevit benim eşimin arkadaşı, sınıf arkadaşıydı zaten. Robert Kolej'den. Evet. Kokteyl verilmişti Türk evinde. Orada gittim adama. Dedim ki böyle böyle, tabii Yılmaz Güney için demedim. Lütfen Elia Kazan'ı Türkiye'ye çağır şu dönemde, çok önemli. Yine bayram dönemiydi. Bana dış işleri yapmadığını bırakmadı. Bir kere telefon açtılar bana, dediler ki sakın ha Elia Kazan'ı karşılamaya gitmiyorsun. Dış işlerinden. Evet. O dönem Ecevit başbakan. Evet. Ben tabii dinlemedim. Kalktım gittim. O zaman Leyla Umar diye bir gazeteci vardı. Evet. O evet. bana sonra kızdı. Çünkü Toptaşı cezaevine sokmadım onu. Ama o dönemde arkadaştık. Yani tanışıyorduk. O yardımcı oldu. Uçağın yanına gittim ben. Karşıladım Elia Kazan'ı ve anlattım adama durumu. Dedim ki engellemeye çalışacaklar. Gelmesinin sebebi bütün Kayseri bilmem ne, bütün Anadolu'yu dolaşacak, kitap yazıyor adam. Kendi hayatından ilgili. Arada da Yılmaz Güney'i yapacağız. O gece kokteyl var.
Ecevit veriyor Elia Kazan için. Kapıda beni durduruyorlar. Sokmuyorlar. Mete Tuncay vardı o zaman. O da o seyahate gelecekti bizimle. O bağırdı, çağırdı, soktu beni içeri. Gittim Ecevit'e, böyle böyle dedim. Bana izin vermiyorlar dedim. Ne o Anadolu'ya gitmemiz için ne de burada olmam için. O hemen emirleri yağdırdı ve ondan sonra olay bitti. Ama böyle CIA dedin de aklıma geldi şimdi. Elia Kazan'la Anadolu turnesinde var mıydınız? Evet, birlikte mi gezdiniz? Tabii birlikte gezdik. İnanılmaz bir Nasıl gezi. karşılandı Anadolu'da Elia Kazan? Çok şefkatle karşılandı. Zaten enteresan olarak Türkçesi geri gelmeye başladı. O 12 yaşında falan gitti buradan. Eğer izin verirseniz bir soruyla devam etmek isterim. Tamam. Bennu'yla yaptığımız yayında narsizmi konuştuk ve Bennu babasına olan hayranlığını söylerken, anlatırken bir yerde dedi ki, evet babam kardeşini çok elin bir kazayla kaybettiği için alkolle şifalanmaya çalıştı ve alkolikti. Bize şiddet uygulardı. Hatta anneme de uyguladı dedi. Bu kadar tabiri yerindeyse taşı yerinden oynatan kadın şiddetle karşılaştığında nasıl tepki verdi? Ah. Beni aldatmıştı. Ben bunu öğrendim. Ama konuşmuyordu. Ve bir gece gelmez cuma gecesiydi. Ertesi günde çocuklarla parka gidecektik. Bir türlü eve gelmedi. Saat olmuş 11, 12, 5'te işten çıkıyordu. 5 adım ötedeydi Birleşmiş Milletler. Aşağı ineyim bakayım dedim. Tam kapıdan çıkıyorum, karşılaştım onunla. Neredeydin dedim. Yürü asansöre dedi. Ve ilk şiddeti ondan orada yedim. Boğazıma sarıldı. Şimdi şok. Çünkü ben şiddete alışmış bir insan değilim. Babamdan bir tokat bile yemedim hayatımda. Asansörün kapısında mı oldu bunlar? İçinde. Yoksa asansörün içinde? Bennu tanık olduğundan bahsetti. O değil, o sahneye tanık değil. O başka sahnelere tanık oldu. O zaman devamı oldu. Bir kerelik Devamı bir şey oldu değildi. bunun. Çünkü içki içtiği zaman hani gece idare ediyorsun ama gündüz hafta sonu var bilmem ne var. İdare etmek zor. Yani hiçbir şey yapmana gerek yok. O şiddet içinde adamın. Yani o şiddet hayata karşı, annesine karşı, annesinden nefret ederdi. Sonra öldüğü zaman ağladı. Ama içinde çünkü her zaman kardeşi, abisi tercih edilmiş Faruk. Çok yakışıklı bir adammış. Faruk Gerede. Evet. 4 yıl Yılmaz Güney'le olan çalışma hayatınızda acaba ondan sebep bir kızgınlık, bir rahatsızlık, Yok, bir öfke ondan patlaması sonra zaten mıydı? yani bu olaydan sonra ve şiddetlerden sonra bir noktada ben kendimi ayırdım. Artık yatmadım, sevişmedim. Ondan sonra ilişkimiz düzeldi. Düzeldi. Yani bir daha böyle şiddet bana karşı vesaire olmadı. Ve hiçbir şey sorgulamadı. Yani şu çok kıskanç adamdı. Ya en ufak şeyde beni çok kıskanırdı. Ondan hiçbir şeyimi bilmezdi hayatımla ilgili. Yani özel bilmezdi. Selçuk'ta hiçbir yalan yoktu. Ne yaparsa söylerdi. Çok temiz bir insandı. Ben yıllar sonra onu anladım. Ama tabii o yaşta anlamıyorsun. O şeyleri yaşarken anlamıyorsun. Sonra uzaklaşınca baktığın zaman olaylara ve o insana tek bir hayatımız var. Neyle sınırlandırıyoruz o hayatı? Çok yardımsever, halk dostu. Evet. Yaşar Kemal'le birlikte haftada bir kere gecekondulara giderdi ve bütün hastalara bakardı bedava. İnsan değişmiyor. Neysen dedikleri doğru 7'de, 70'te de aynısı. Ne değişiyor? Zaman kavramı değişiyor. Bir de daha sabırlı olmayı öğreniyorsun. Ama Kalanı aynı. aynı.
Yani ben 18-20'de ne hissettimse bugün aynı şeyleri hissediyorum. Ama Bennu bilmem sevişerek ölmek istiyorum diyor. Ben neyle ölmek isterim? Fas kifinden. Kifi yavaş yavaş içeyim, kendimden geçeyim. Para karşılığı hasta bakmadı. Hiçbir zaman. Çok onurlu bir duruş. Hipokrat yeminine aykırıdır para almak derdi. Gece kondulara giderdi. Yaşar Kemal'le. Evet, Hasta bakardı. evet. Bila ücret. Ücret diye bir şey mevzu bahis değildi onun için. 5 kuruş parasız öldü. Bir tek işte şeyden gelen maaş. Birleşmiş Milletler'den. Evet, Allah'tan ve sigorta vardı. Başka yok. Sıfır. Siz de Yaşar Kemal'le tanışıyorsunuz. O da Adanalı. Evet. Bu kadar kıskanç bir bey Ama sizin bu seyahatlerinize hiç. nasıl onay veriyordu? Veriyordu. Ya onu o şekilde düşünmüyordu ki kiminle olacak, kiminle bitecek önemli değildi o. Ama Size görürse güveniyordu tabii. ki birisine karşı bir şey hissediyorum veya da o birisi bana karşı, o zaman fena oluyordu. Aileniz Selçuk Gerede ile evliliğinizi onayladı mı? Onayladı tabii. Hüsrev Gerede'nin oğlu onaylamaz mı? Ama anneannem şunu dedi. Çok severdim anneannem. Müthiş bir kadındı. Dedi ki bak kızım söyleyeyim sana. Bu adam sevgili olacak adam ama koca olacak adam değil. Bunu söyledi, o kadar. Acaba neyi fark etti? Her çapkınlığını. Çapkınlığını. Siz ayrılmadınız hiç Selçuk Hayır. Gerede'den. Boşanmadınız. Boşanmadık. Amerika'dan döndükten sonra evlerimizi ayırdık. Çünkü ben artık alkol şeyini kaldıramıyordum. Alkol. Yani dayanamıyorum. Alkol zaten içmem. 40 yılda bir içersem rakı içerim. Ama yani sevmiyorum. Bu benim içkim, evet, kola. Coca-Cola. Coke. Bennu'ya sorduğumu size sorayım. Belki Bennu kaçamak cevap verdi. Nişantaşı'nın sahibi siz misiniz? Yok canım. Apartmanın sahibi benim. Dairemin. O kadar. Bir apartmanınız mı var? Hayır, Gerede'de? bir daire. Hüsrev Gerede'de de bir daire var. Anneannem almıştı, ondan kaldı. Hüsrev Gerede'nin ailesinden gelmiyor. Hayır, Yani Selçuk onu Bey'in ailesinden yıllar değil. sonra Sarıgül o ismi koydu o sokağa. Kayınvalidem orada oturduğu için. Nişantaşı'ndaki Apartmanı o caddeye Hüsrev Gerede Caddesi Evet, aynen. dedi. Evet. Bir tek daire var orada. Tabii. Eskiden daha çok var mıydı? Yoktu canım, hiçbir zaman para yoktu ki bizde. Ailelerde babam bürokrat yani babamın babası çok zengindi. Yani bugün hala biz Girit'e dava açtık, Yunanistan'a. 60 tane tapu duruyor parasını almak için. Çünkü o şeye girmedi, ne diyorlar o mübadeleye girmedi. Adam İtalyan pasaportlu, Libya'dan gelme. Kitap ne zaman çıkıyor? İnşallah Şubat'ta. Yine görüşürüz. Görüşürüz memnuniyetle. Daha neler var anlatacak. Ama bence yine kitaptan epey sayfa aldım ben. Aldınız. Ama daha neler vardır o kitapta. Tabii. Çok teşekkür ediyorum güvenip anlattığınız için, buraya kadar geldiğiniz için. Ben size teşekkür ederim. Benim için çok farklı bir gündü. Bambaşka bir dünya aralandı zihnimde. Tekrar teşekkür ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz.